Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda slot döneceğiz arkadaşlar. Size bir slot göstermek istiyorum. Oyundaki birçok arkadaşın bildiği bir slot. Nereden biliyorum bildiklerini? Ne zaman gelsem dolu abi. Ne zaman gelsem birileri ışıkları açmış oluyor. Arkadaşlar burası Ork Kampı. Ork Kampı videosunu neden çekme gereği duydum? Onu bir ifade edelim. Arkadaşlar Ork Kampı'nı aslında bazı karakterlerle rotasyon iksirleri kullanarak sezon sunucusunda dönebiliyorsunuz. Dönülmeyecek bir slot değil. Zaten silah muhabbeti var. Bir saat dönüyorsanız yarım saati slota tek atıyorsunuz. Bu nedenden dolayı bu slot düşük AP'lerde de dönülebileceğini düşünüyorum. Slotun kendi AP'si 280. 280 AP bir slot. Elvia slotu. Sadece ikili sunucularda girebiliyorsunuz şöyle Elvia olarak. Slot'un çok güzel drop'u var. Ben çok seviyorum. Yani zaten benim sevmemle alakalı bir şey değil. Bu slot'un nerede olduğunu da göstereyim tam olarak. Bakın tam şu an bulunduğum bölge. O kampının biraz üst tarafında. Şurası. Burada main slot dediğimiz bir slot var. Bir köprü slotu. Buraya köprü slotu diyoruz. Şu ön tarafındaki şu ışıklı alanı görüyorsunuz. O bölgede yaratık kesiyoruz. Peki burada yaratık keserken nelere dikkat ediyoruz? Hemen o noktaya da bir değinelim. Arkadaşlar ork kampı yazıyor gördüğünüz gibi. Şurada bir bağlantı noktası var. Bu bağlantı noktasının 20 seviye yatırımlı olması lazım enerji. Çünkü bu 20 seviye yatırım yaptığınız zaman buraya buradan bir drop rate alıyorsunuz. Ne kadar alıyordunuz bakalım unuttum. %10 aynen. Buradan %10 oranında bir drop eşya düşürme oranı kazanmış oluyorsunuz. Bizim burada bu slotu dönerken birkaç farklı amacımız var. Amacımız nedir? Abi Marni doldurmak, şu marnileri doldurmak. Bu marnileri ork kampından doldurabiliyoruz. Hatta benim marnilerimin çoğu dolmuş. Bir marni almaya gidelim. Hem size de orada marni nerede satılıyor, nasıl alınıyor onu da bir göstermiş bulunalım. Marni girişte alınıyor arkadaşlar. Hemen koşa koşa gidelim. Ben o arada slotla alakalı size detay bilgilerden bahsedeceğim. Daha sonrasında slotu bir saat döneceğim. Bir saatlik gelirimi size aktaracağım. Burada hani en azından bir saatte bu slottan kaç para kazanabileceğimizi öğrenmiş olacaksınız. Bu videoyu izleyen arkadaşlar şöyle bir yanılgıya kapılabilir. İlker ne oldu? Sen life skill yapıyordun, grind mi atıyorsun artık? Yok. Ben hala life skill yapıyorum. Özür dilerim. Ama cir dizmeye başladım. Elimde böyle eşya düşürme SC'leri var. Süreleri doluyor. Onun yanında agresif altın kutlamaları falan da var. Bunları değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Bunları nakite dönüştürmek istiyorum işin açığı. Hem de artık ork kampına dönebilecek yani potansiyelliği yüksek bir çar olmaya başladı. Ork kampını çok rahat dönebiliyorum bu çarla. Bir de ork kampı dönmenin bir ayrıntısı var abi. Onu anlatacağım. Aslında mesele o. Yani videoyu sadece bir grind videosu olarak algılamayın. Birçok arkadaşım bilmediğini düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Slotu dönerken göreceksiniz. Slotu çok çok hızlı dönmenin bir yöntemi var. Şimdi ilk önce şu manilerimizi bir alalım. Üzerimize yeteri kadar. Maniler şurada. Girişte şu arkadaştan alıyorsunuz. Mani'nin en iyi asistanı. Mani taşına tıklıyorsunuz şuradan. Ben Ork kampı döneceğim için Ork kampı olanını alıyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı bir alalım. Aynen aldık yeter. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ork kampı dönerken neden Marne alıyoruz? Onu da bir açıklayalım. Arkadaşlar Marne doldurduğunuz zaman bunu gidip takas listesi yazıyor altında. 3 adet ürünle takaslayabiliyorsunuz. Bu ürünlerin birisi kurumuş ormanın kalbi çöp. Valtara'nın alevi çöp. Öfkeli ağaç parçası güzel. Aslında diğerleri çöp değil güzeller ama bu takasa değmiyorlar. Öfkeli gece parçası almak varken gidip diğerlerini almanın pek bir mantığı olmuyor. Şimdi ben öfkeli gece parçasının ne işe yaradığını da söyleyelim arkadaşlar. Onu da gösterelim hemen. Issız da herhalde. Aynen ıssız bulutlu muydu? Bakalım bir. Aynen. Arkadaşlar bakın bu bir kadeh. Bu takı yapılandırdığımız bir kadeh ve siparişte 5T'den. Öfkeli ile bu yapılıyor. Çok güzel parası var. Şimdi bize ne gerekli oluyor burada? Saf sihir yumağı çok fazla var. Büyülü parça çok kolay. Ağlayan gece parçası. Naga'da kasıyorsunuz bunu. Öfkeli yüz. Bu da orkta. Şimdi bu kadehi yapmak için gerekli olan iki parça. Biri Naga'da düşüyor. Şu an Naga'dayız zaten. Bakın şu yaratıklardan düşüyor. Şöyle öbek halinde dururlar üçlü. Kesersiniz. İçinden minik minik yaratıklar çıkar. Buradan ağlayan düşer. Üstüne pardon bıkkın düşer. Üstüne takı atma durumu var. Çatlamış atıyor. Uyanan ay takısı atıyor. Şu aralar fiyatı düşüyor ama
Yine de slot güzel bir slot bu arada. Onu da videosunu çekeceğim. İlk önce Ork'un çekmek istedim. Ben Naga ve Ork arasında mekik döküyorum. Biraz Ork biraz Naga dönüyorum. Benim dönüş stilim bu şekilde. Ama Naga'yı dönerken karakter desteğe bağladığım, öğrenmek istediğim karakterle dönüyorum. Naga'yı dönmek biraz daha kolay çünkü. AP bakımından daha az bir AP ile de dönülebiliyor. Ama Ork 280 AP bir slot. Benim şöyle bir önerim var size. Burayı tabii verimli dönmek için yüksek bir AP gerekli olabilir ama sezondan çıkan hesapların burayı döndüğünü çok iyi biliyorum. Sezondan çıkan hesaplar kapotyaları taktı mı 270-280 oluyorlar. Kristalinizi, iksirinizi bastığınız zaman, bufflarınızı aldığınız zaman bu slotu rahatlıkla dönebilirsiniz. Sezondaki hesaplarla bile dönenler biliyorum. Uyanış Gardiyan olsun, işte bu Wusu olsun, Mega olsun, güzel hani hasarı yüksek karakterlerle gelip burada sezonda bile dönülebilir burası. Çünkü sezonda sualtı dönüyorlar 280 AP slot. Tabi sualtı yaratıkları biraz daha az dayanıklı ama bunların silah muhabbeti var. Şimdi göstereceğim zaten size. İlk önce bufflarımızı üzerimize alalım. Şimdi ben buff şeklinde şöyle bir ayrıntım var benim arkadaşlar. İlk önce şu eşya düşürmeyi ve açalım. Arkadaşlar %300 drop rate'e ulaşmadan slotu dönmüyorum. Şu an %175 drop rate var. Gördüğünüz gibi şuradan bakıyorum. %175. Bir tane enerjiyle alınan vardı. Devam ediyor mu hala? Bir bakalım ona. Hani devam ediyormuş. Enerjiyle de eşya düşürmeyi aldım. Level exp aldım. Bu etkinlik bu arada. Videoyu sonra izleyen arkadaşlar bu olmayabilir burada. Olmayacaktır muhtemelen. Onun uyarısını verelim. Drop rate'imiz 200 oldu neredeyse. 199.5 oldu. %15 bu arada eserden alıyorum. Bu eserden %15 drop rate alıyorum. Onu hatırlatalım. Şu level XP basacağım. Bunun yanı sıra şuradan 50 drop rate daha alacağız. Kaç olduk? Tam 300 olduk arkadaşlar şu an. 299.5. O 5'i de almak istiyorum. 0.5 Beydon'un saçma sapan bir yuvarlama sistemi var. O yüzden tam olmasını istiyorum. Şuradan da 10 ml'lik olanı alacağım. Tam oldu. Şu an tam %300 drop rate'de slot'u döneceğim. Bunun önemi nedir? Şunu da basalım. İlk bir buff'ları basalım. Dönmeye başlayalım da. Ben size anlatayım sonrasında. Bir saatlik cinnet basacağız. Bir tane şu ruh parfümü. Bir saatlik cinnet. Bir tane yemek basalım tazelensin. Petlerimizi açalım. Şu attan buff'ımızı alalım. Gerçi almışız. 5 AP Kragola set buff'ımız var. Onun dışında XP SC'lere basacağız. Kitap basılı mı? Kitap yok sanırım. Hemen bir tane çekelim üstümüze. Savaş. Bir saatlik bir günlük varmış. Şunu alalım. Potumuz da yok. Biliyorsunuz ben bitkisel içecek kullanıyorum. Çünkü şey potum yok. Şunu üstüme alayım. Tamamdır. Pot da okey. Agres'in SC'sine bastık mı? Yumurta dediğimiz para. Onu da bastık. Okey. Başka basacağımız bir şey kalmadı galiba. Şöyle bir bakıyorum. Yok bu kadar yeterlidir zaten. Daha ne basacağız? Ha dur SC'lere basmadık. Kitabı bastık. Kitabı basmışız değil mi? Evet kitap basılı. Bir tane 530 basıyorum. Bir de kutsanmış elçi basıyorum. Sonra slotun yanına geliyorum. Slot dolu ama ne yapıyorum? Ork kampı Elvia'ya giriyorum. Zaten amacımız bu. Şimdi arkadaşlar. Bakın Ork kampı Elvia'ya girdiğinde sadece burada yaratık gösteriyor. Şurada yaratık hiçbir yerde yaratık göstermiyor. Geliyorsunuz. Ork kampı Elvia'ya girdikten sonra biraz FPS drop yiyeceğiz. Video programı açıkken çok yiyorum. Onu şimdiden özür diliyorum sizlere. Eee Şöyle yaratıkları kesmeye başlıyorsunuz. Ama arkadaşlar burada şöyle bir ayrıntı var. Bakın şurada Kızıl Ork hapishaneleri var. Gördünüz mü? Yeşil yeşil. Onları kesmeniz gerekli. Bu slotun ışıklarını açmanız gerekli. Az önce fark ettiyseniz arkadaş bu slotu dönerken havaya ışıklar saçılıyordu. Oradaki yaratı şeyleri, hapishaneleri kestiğiniz zaman o hapishanelerin içerisinden bir ışık parçası çıkıyor ve bu ışık parçası slotun DPS'ini düşürüyor. Öyle az buz düşürmüyor arkadaşlar. Ciddi oranlarda düşürüyor. Bayağı etkiliyor yani. Onu kesinlikle kesmeniz lazım. Her geçtiğinizde kesmeyi atlamamanız lazım. Yani genelde zaten ben hiç dikkat bile etmiyorum. Keserken şunları yaratıklara vururken öldürmüş oluyorum ama size de aklınızda bulunsun. Oynadığınız karaktere göre değişebilir. Şu şekilde kesmeye başlıyorsunuz. Bu arada ben biraz hızlı kesiyorum. Onun uyarısını vereyim. 3 tane pembe S var. Kristallerin falan dizili değil benim ama Guardian'ın Succession'ı burada çok güzel oluyor. Çok fazla vuruyor. Bunun yanı sıra da AP'm de kötü bir AP değil. Bu slot için biraz yüksek bir AP hatta. Ama ben şu an burayı dönmeyi tercih edeceğim. Çünkü buranın karı getirdiği para gayet güzel oluyor. Bir de elimde bıkkın stoğu var. Az önce anlattım ya kadeh 100 öfkeye 100 bıkkın istiyor. Ben 100 tane bıkkın, 300 tane bıkkınım vardı zaten. Onların 200 tanesiyle kadeh yaptım.
kadeh yaptığım için onların parasını 5'er TL'den sattım, koydum cebime. Arkadaşlar şimdi o lafınızı keseceğim hemen. Şurada bakın genç Valtara diye bir ateş çıktı, gördünüz mü? Bu silah arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz şöyle. R ile etkileşime giriyorsunuz. Bitti. Şimdi slotların hepsi sanki poli ormanındaki bir poliyi kesiyormuşçasına tek yiyor bakın. İşte muhabbet bu zaten. Buranın muhabbeti bu. Slotu çok hızlı tekliyorsunuz bakın arkadaşlar. Tek yiyor bildiğiniz. Yani hızlı kesmek falan demiyorum. Tek. Şöyle mis gibi tekliyorsunuz. Şimdi slotun çöpü 18K. Çöpü gördüğünüz gibi yandan 8-9-6 arası alıyoruz. Agres açılmaz bu slotta. Sakın agres açmayın. Agres kesinlikle açılmaz. Hiçbir koşulda açılmaz. 100K agresiniz var. Boşa gidecekse bile açılmaz. 20 dakikada bitiyor 100K agres. Adam akıllı çöp alamıyorsunuz. Burada bu altın paralara basmak çok mantıklıdır. Agres'in altın kutlamaları var ya benim bastığım. Onu basmak çok mantıklıdır. Şöyle tekleyip tekleyip geçtiğiniz zaman da deli gibi çöp kasıyorsunuz. Şimdi ben zaten buradan kaç para kazandığımı, kaç çöp kastığımı çok iyi biliyorum. Çünkü slotu sürekli olarak dönüyorum. Şu aralar çok döndüğüm bir slot. Ama size videonun sonunda bunun durumunu göstereceğim. Şimdi ama başta uyarmam gereken bir şey var arkadaşlar. Benim kastığım çöp normal çöpten, normal Elvia dışındaki çöpten farklı. Fark ettiyseniz çok küçük bir alana dönüyorum. Bakın silahla tek atıp geçiyorum. Bakın daha yerde kesmediğim yaratıkların çöpü var. Yani anlatmak istediğim şey şu. Elvia'ya girip ork kampı dönerseniz Elvia'da ork kampı o kadar hızlı spamlanıyor ki sizin kestiğiniz, daha bak çöpünü almamışım, şurada duruyor arkadaşlar. Şimdi yanına gideseydi de yaratık doğmuş bile. Muhabbeti anladınız değil mi? O kadar hızlı yaratık spamlanıyor ki siz yani burada asla tıkanmıyorsunuz. Yaratık hızına hiç hep yetişebiliyorsunuz. Yaratıkları çok seri kesebiliyorsunuz ve aşırı derecede çöp kasmış oluyorsunuz bu sayede. Çünkü yaratıklar aşırı hızlı spamlanıyor. Siz daha burayı keserken arka taraf yavaştan spamlanmaya başlıyor bile. Hatta o kadar hızlı spamlanıyor ki bakın yerde çöp var. Bakın şuraya bakın, yerde çöp var. Daha diğer yaratıklar kaybolmadan, yerdeki cesetleri yok olmadan, hatta cesetlerin yok olmasını geçiyorum, çöpleri kaybolmadan yaratık spamlanıyor arkadaşlar. Ama bu sadece Elvia'de geçerli. Şu Elvia girişinde geçerli. Bunun dışındaki bir şekilde bu slotu döneceğiniz zaman böyle bir hıza ulaşamıyorsunuz. Onu baştan uyarmış olalım. Genelde bu Elvia slotu yaratıklara karşı bir yaratıkları keserken dışarıdan griflemeye karşı, yani rahatsız edilmeye karşı bir önlem olarak geldiği gibiydi ama şu an bence Elvia'nın bu özelliği Elvia'da daha çok para kastıran bir boyuta ulaştırdı bizi. Çünkü arkadaş Tetmanos küpe bastı. Hayırlı olsun buradan kendisine. Tri bastı bir tane de, eyvallah. Neyse, lafımızı devam edelim. Burada çok hızlı çöp kasmamıza olanak tanıyor. Bakın geleli kaç dakika oldu hemen bakalım. 3K'ya yakın çöp olmuş. Ben daha Elvia'ya gireli 5 dakika oldu arkadaşlar. Yani 10 dakikada 6K 7K çöp aldığımız anlamına geliyor bu. Yani 10 dakika, bir saatte 6 tane 10 dakika olduğuna göre de 30K 40K'lık çöplerden bahsedeceğiz bu durumda biz. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var ama İlker sen geleli 5 dakika oldu diyorsun da silahlısın. Baksana tek atıyorsun yaratıklara. Silahlı olduğun için bu drop'u alıyorsun diyecek arkadaşlar kesinlikle vardır. Arkadaşlar az sonra silahım gittiği zaman da slotu gayet hızlı kesiyorum. Yani neredeyse silahlı diyebileceğim kadar hızlı kesiyorum. Çünkü AP çok yüksek. Slota göre çok yüksek. Ki daha kristal öyle şeyleri dizmeme rağmen çok yüksek. Onu da bu şekilde ifade etmiş bulunalım. Şimdi ben bu slotu bir saat boyunca bir döneyim. Bir saat sonra biz bir drop'umuza bakalım. Kaç para kazandık, ne ettik, ne yaptık. Slotun üstüne konuşalım. Alacağımız şeyleri de görüntüleyelim tabii ki. Videoda mıyız? Bakalım. Aynen arkadaşlar işlem tamamlandı. Şimdi droplardan hesaplamamızı yapalım. Şöyle arkadaşlar çöpe bakalım. Çöp 43.637 tane çöp aldık. Tanesi 18.500. Bunun hesap makinesinden hesabını yaptığımda 807 M buradan almış olduk arkadaşlar. Bunun yanında 11 tane kıyamet tohumu aldık. Kıyamet tohumunun tanesi 10 M. 110 M de buradan geliyor. 910 M oluyor. Valtara'nın alevi aldık. 24 tane. 10 tanesi 30 M, 20 tanesi 60 M, 4 3 12, 72 M de buradan geliyor. Şunlarla beraber bir T'yi çok net görüyoruz. Bir T'yi çok çok net var saatlik. Zaten saf nakit 900 M. Yani gidip şu kıyamet tohumu ve çöpü sattığımızdan 900 M envanterimize geliyor. Bunun yanında 19 tane öfkeli aldık. 4 tane mani taşı dolduruyoruz burada bir saatte. 25 tane kurumuş ormanın kalbi aldık.
Vahşet izi aldık. Vahşet izi ile mühürlünün zaten ne işe yaradığını biliyorsunuzdur. Şimdi ben burada bir hesap kitap yapmadan önce bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bakın, Marnim bitti. Tekrar slota normal olarak gelmiş bulundum. Bizim klandan bir arkadaş dönüyor bu arada. Marne bittikten sonra bakın, boşta dururken Marne şu an 4 dakika, az önce 3'tü. Her boşta durduğunuz sürede Marne'nin süresi doluyor. İlla bu çarda olmanıza gerek yok. Gidin toplama hesabınıza geçin. Sezon hesabınızda toplama yapın. Bir şeyler yapın. Bir saatte orada toplama yapıyorum. Bu bir saat dolduktan sonra tekrar gelip burada bir saat daha slotu dönüyorum. Videonun başında söylemiş bulunduğum gibi %300 drop rep yapmadan bu slotu dönmek çok anlamlı değil. Yani en iyi verimde bu dropları alabilmek için 200'ler tane karataş, 150 tane vahşet izi falan alabilmek için e, drop rate'i %300 yapmak gerekli. Onu da ifade etmiş bulunalım. Vahşet izinin değerini zaten oyunu oynayan arkadaşlar çok net biliyordur. Burayı biriktiriyorum. 5000 tane olmuş. Metal çözücü yapıyoruz. Mükemmel para. Slotun, şu an ork slotunun bir sürü avantajı var. Vahşet izi, metal çözücü avantajı. Mühürlü zaten lazım olacak bunları yaparken. Kadehler 5'te. Bir de şu var. Kurumuş ormanın kalbi. Arkadaşlar bununla alakalı bir şey göstereceğim. Şimdi 25 tane envanterimde var. Şuradan 75 tane daha alayım. Bir de bunun yanına 100 tane orman izi gerekli oluyor. Hemen alalım 100 tane orman izimizi. Arkadaşlar buradan da güzel para kazanıyoruz. Nasıl? Orman izini aldık. Bunu ısıtmaya koyuyoruz hemen. Bundan da bir kadeh yapılıyor. Bu çok basit. Saatte bundan 25 tane düşüyor. Şimdi diyeceksiniz, bir saatte 25 düşüyor. Kadeh kaç para? Bunun kadehi çok ucuz. Ama saat kazançta uzun vadede bunu da kazancınıza ekleyebilirsiniz. Bakın geldi. 4 saatte bir tane de bundan gelmiş oluyor size. Bunun tanesi de 281 hem şu an. 300 hem aralığında değişiyor. Şimdi diyeceksiniz, bunun parası çok yeterli kayda değer bir para değil ama en azından akmasa da slota damlatıyor. Çünkü zaten slottan biteye alıyoruz. Üstüne 19 tane öfkeli almışız. 4 de buradan manilerden geliyor. 23-24 tane öfkeli. 100 öfkeli 2,5 T'ye tekabül ediyor. 100 öfkeli 2,5 T'ye tekabül ettiğine göre 50 öfkeli 1,25, 25 olduğunda da 800 hem. Ya aslında burada da çok güzel para var. Yani şu an kadehlerin pahalı olduğunu düşündüğünüz zaman benim şu an 80 tane öfkelim oldu. 100 olduğu zaman 5 TL'ye gidecek bunlar. Bıkkın da var çünkü bende. Bıkkın da kasıyorum boş vakitlerimde. Yani burada anlatmak istediğim velhasıl kelam şudur. Slot aşırı iyi. Bence sezondan çıkan bir kişinin doğrudan ork kampı dönebilecek pozisyona getirmesi lazım kendini. Bunun için gerekli olan adımları izlemesi lazım. Kesinlikle ork kampı slotu müthiş para kazandırıyor. Bu gold barlar orktan düşmedi bu arada. Dün klan bossları kestik. Oradan düştü. Kafanızı karıştırmasın. Bu kadehi de pazara atalım. Hemen bakayım bir. Ya bir de yani ork kampından vahşet izi alıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü biliyorsunuz vahşet izi metal çözücü. Metal çözücü de çok pahalı şu an. Sürekli satılıyor yani. Bunu da 264 TL'den salladım şöyle. Satıldığımı ek bir gelir olarak görebilirsiniz. Slot müthiş. Bunu ifade edelim. Videoyu da burada sonlandıralım. Herkese videoyu izlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum sizlere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.